Paranız var ama kibarlıktan nasibiniz yok. Yürüyün çocuklar. Sen yetmedin polisin başına da bir de çocuğu alıştıracaksın el çabukluğuna. Ama ben sağken zor yaparsın bu işi. Yıllar bile şapka çıkarır oyunculuğuna. Seni iblisin, kötek yememiş iti seni. Her halini izledik senin. Kimi zaman saygın bir kadın, kimi zaman falcı bacı, kimi zamansa telaşlı bir haberci. Falcı, fal bakar bakla döker, falcı. Sabah şerifler ayrı olsun güzel yavuklular. Koy şuraya bir paracık da niyetçi ağzını deyivereyim. Ha? Güzin Özipek 11 Mart 1925 yılında İstanbul'da doğar. Çocukluğu Adile Naşit ve ağabeyi Selim Naşit'le geçer. Sultanahmet Ticaret Lisesi'nin ortaokul bölümünden mezun olan sanatçı, Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası'nda 1943 yılında iplik bölümünde çalışır. Usta-çırak ilişkisiyle kendine eğiten amatör oyuncu, başlangıçta adı Fransız tiyatrosu olan Beyoğlu'ndaki Ses Opereti'nde, Cemal Reşit Rey ve Ekrem Reşit Rey kardeşlerin Havacıva Opereti'nin İzmir turnesiyle 1944 yılında sanat yaşamına başlar. Efendim, maruzatımızı arz edelim. Haşa huzurdan hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa demişler. Konuşun öyleyse. Bir yıl sonra 1945 yılında Yolculuk Var, Tatlı Sert, Zır Deliler, Yaman Şey, Platin Palas ve Katibin Karısı gibi operetlerde oynayarak Muammer Karaca Tiyatrosu'nda görev yapar. Sesten ayrıldıktan sonra bir grup oyuncuyla Anadolu turnesine çıkarak Fuar Yıldızı, Lüks Hayat, Deli Dolu, Alabanda gibi operetler sahneleyen Muammer Karaca'nın grubunda Güzin Özipek de vardır. Dünyanın uçkuruna 40 düğüm atmış karıyım. Kaşların en eskisi yanımda kurtsuz kalır. Öyle maceralar yaşamışım ki yani. Maceralığından hicap eder namussuzum. 1956'ya kadar Karaca Tiyatrosu'nda kalmakla birlikte 1952 yılında İstanbul Yıldızları filminde Muammer Karaca ile başrolde oynayarak sinemaya da adım atar. Evlenip Zonguldak'a yerleşmesi üzerine sanat yaşamına 12 yıl ara veren sanatçının Mehmet ve Ahmet adlı iki çocuğu olur. Tiyatrodan ayrıdır ama kalbi sahne aşkıyla doludur. Sonrasında ailece İstanbul'a dönerler ve takvimler 1965 yılını gösterdiğinde gazetelerde eski bir operet sanatçısıydı, tekrar yıldızı parladı şeklinde başlık atılır. Ve şu şekilde devam eder. Keşanlı Ali Destanı bu yıl sahneye konacağı zaman Gürriz Sururi ile Engin Cezzar'ı bir düşünce almıştı. Semiha Berksoy Ankara'ya döneceğine göre acaba onun rolünü kime oynatacaklardı? Akıllarına Güzin Özipek geldi. Gerçekten de Güzin değerli bir oyuncuydu. Böylelikle Güzin Özipek tekrar sahneye çıktı. Yıllarca sahneden ayrı kalması bu zarif sanatçı üzerinde hiçbir etki yapmamıştı. Hatta Özipek eskisinden daha da değerli bir sanatkar olmuştu. Keşanlı Ali'nin zilhasını oynayarak her gece alkış toplamaya devam etti. Bu rolden sonra direkler arasında da Madame Camelia'yı oynar. 1966'da Gener Tiyatrosu'na geçen Özipek, Aziz Nesin'in oyunları ve hizmetçilerle devam eder. Mücap Ofluoğlu Özlem Tiyatrosu'nda Bit Yeniği, Şeytanın Oyunu, Arkası Yarın ve Oliver oyunlarında yer alır. 1971'den sonra bir sürede Haldun Dorman'le çalışmaya başlayan oyuncu, Haldun Dorman'in 1971 Londra turnesinde Erol Günaydın'ın yazıp Cemal Reşit Rey'in sergilediği İstanbul Masalı müzikalinde büyük bir başarı sağlar. Tiyatroyla birlikte sinema yaşamına dönüş yapar. 1966 yılında Metin Erksan'ın Emily Brondt'un romanından uyarladığı Ölmeyen Aşk filminden sonra Türk sinemasının önemli filmlerinde yer alır. Ulan aç tavuk kendisini arpa ambarında sanırmış. Seninki de öyle. Sen kimsin, o kim? Sen neredesin, o nerede? Senin yüreğinin yangınını Fatih itfaiyesi söndürür ancak. Oynadığı rollerin seslendirmesini de kendi yapar. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 1975 yılında Oyun Nasıl Oynanmalı'yla 4 ay süresince misafir oyuncu kadrosunda çalışır. Bu arada asıl mesleği mühendislik olan eşi Aydın Tezeli de sanat yaşamına çeken oyuncu eşiyle birlikte 1969-1974 yılları arasında 7 film ve fotoromanlar çevirir. Sevgili Babam, Yaşamak Kolay Değil, Bir Teselli Ver, Beyoğlu Güzeli, İki Sürgün Arasında gibi filmler çevirir. Ben ki onca püsküllü bir aşifteyim, adım erkek melate çıkmış, bu Emine'nin karşısında zihnim duruyor be. Ulan cezam bitsin, dışarı çıkmamak için sabıka icat et.
Aklına turp sıkayım senin mi? Hem de bayır turbu. 1967'de Memduh'un Reşat Nuri Gültekin'den uyarladığı Yaprak Dökümü'nde fedakar anne Hayriye Hanım'la unutulmaz bir karakter oluşturur. Kesin yavrum, kesin evladım. Başlamayın gene. Yarın çarşıya çıkar, birer elbiselik alırım size. Annecik, güzel anneciğim. Aynı yönetmenin Zilli Nazife filminde, Buraya kadar gelmeniz bizim için büyük şeref. Emretseydiniz biz gelseydik. 1974'te Ömer Kavur'un Halit Refi uyarlaması olan Yatık Emine'de, Emine, biz komşuları ziyarete gidiyoruz. Aman deyin kızım, kimselere kapı açma. Gel güzel oğlum. 1970'te Bilge Olgaç'ın Kerim Korcan uyarlaması Linç'te rol alır ve siyah beyaz filmlerimizin renkli siması olarak yaşamlarımızda var olur. Güzin Özipek Küçük Afacan filmiyle 1971 yılında 8. Antalya Film Festivali'nde Sadri Alışık en başarılı yardımcı kadın oyuncu ödülünü alır. Aynı film Milano Film Festivali'nde çocuk filmleri dalında birinci olur ve artık o İtalyan film yapımcılarının peşinde koştuğu bir stara dönüşür. Hadi oradan tahta kafa, sırasıydı şimdi zevdekli. Kendi işkembemizi açlıktan gazel okuyor, başımıza bir gırtlak daha takıyorsun. İtalyan yıldız Rossano Brazzi ile Sex on the Devil filminde Fatma rolüyle karşımıza çıkar. Bizse onu izlemekten hala keyif aldığımız, nesilden nesile masallarla aktarılan bir hikayenin filmiyle Ali Baba ve Kırk Haramiler filmiyle hatırlarız. Bize açgözlülüğün sonunu anlatan filmde usta oyuncu, oyunculuğunun doyumsuz keyfini izletir. Eskici ve Oğulları, Uçurtmayı Vurmasınlar, Ah Belinda, Gramofon Avrat gibi birçok önemli filmde yer alır. Hafızalara kazınan Bizimkiler dizisiyle 12 yıl boyunca babaanne Leyla Hanım'ı başarıyla canlandırır. Çok iddialıyız bakıyorum. Şans oyunu bu oğlum. Zar gelirse yenersin, gelmezse yenilirsin. Sen bakma ustalık taslayanlara. Bizimkiler dizisinin kadrosuyla çevrilen Yazlıkçılar dizisinde de başarısını devam ettirir. Telefon çalıyor. Hı? Ne dedin anam? Telefon mu? Kulağında mı duymuyor? Telefon. Duymuyor vallahi hanım. İplikçi kızdan muhteşem bir oyuncu yaratan Güzin Özipek, hayatın her anından keyif almasını bilir. Bizimkiler dizisinin setindeyken arkadaşlarıyla bol bol eğlenmeye gider. Oyuncu arkadaşı Mehmet Akan'la 1997'yi 1998'e bağlayan yılbaşı gecesinde Atina'dayken sirtaki yapan dansçılara karşı halk oyunu oynayarak eteğinde biriken tüm sahne tozuna inat ayaklarını yere sağlamca vurur. 1980'lerde film piyasasından koptuktan sonra Bodrum'a yerleşen Güzin Özipek en çok rastgele kelimesini kullanır. Çünkü Rastgele isminde bir meyhane, ardından Bodrum Liman İskelesi çevresinde bir de taverna açar. Ünlü yönetmen Ülkü Erakalın da tavernasında müzisyenlik yapmaya başlar. Maalesef değerli oyuncu 12 Ağustos 2000 yılında lenfomanın neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle bizlere veda eder. Ardında milyonlarca hayran ve alkış bırakarak aramızdan ayrılır. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.